Yerden binlerce metre yüksekte, bulutların arasında süzülürken hiç düşündünüz mü? Yani devasa bir ticari jet, üzerine binen o akıl almaz yüklere, o görünmez ama muazzam aerodinamik kuvvetlere rağmen nasıl oluyor da havada paramparça olmuyor? Türbülansta şiddetle sarsıldığında veya pistte o sert inişlerden birini yaptığında bu dev metal yığını nasıl tek parça kalabiliyor? Gelin bu işin perde arkasını birlikte çözelim. Bu incelememizde yapısal mühendisliğin derinliklerine dalıyoruz. O uçağın dış kaplamasından, yani o pürüzsüz yüzeyinden tutun da altında yatan gizli iskeletine kadar her şeyi açığa çıkaracağız. Kaynak materyallerimize dayanarak gökyüzündeki bu mühendislik harikalarının adım adım nasıl inşa edildiğine çok yakından bakacağız. Bugün uçuş planımız şöyle: tek parça bir kabuktan daha fazlası, gövde anatomisi, görünmez kuvvetlere karşı koymak, nihai mühendislik uzlaşması ve son olarak mutlak güvenlik için tasarım. Makro anatomiden başlayıp bizi havada tutan o uç noktalardaki fizik kurallarına doğru ilerleyeceğiz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Birinci bölüm, tek parça bir kabuktan daha fazlası. İlk kritik konseptimizle başlayalım. Uçağın o pürüzsüz, sanki hiçbir zayıf noktası yokmuş gibi duran dış yüzeyi var ya, hani dışarıdan baktığımızda her şey tek parça, kusursuz bir metal veya kompozit gibi görünür. Aslında bu büyük bir illüzyon. Uçağı yekpare, katı bir oyuncak gibi düşünmeyi acilen bırakmamız gerekiyor. Aksine uçak dediğimiz şey farklı noktalardaki muazzam yükleri taşımak ve birbirine aktarmak için kusursuz bir şekilde tasarlanmış dinamik bir ağdır. Aslında her parçanın çok net, çok özel bir işi var. İkinci bölümümüz gövde anatomisi. Şimdi şu pürüzsüz dış yüzeyi zihnimizde biraz geriye doğru sıyıralım. Önce büyük resme, uçağın o çok iyi bildiğimiz ana bileşenlerine bakalım. Kanatlar, gövde, kuyruk takımı, iniş takımları. Biz yolcular olarak genelde sadece bunları görürüz, değil mi? Ama bir mühendisin gözünden baktığınızda bu yapıların her birinin inanılmaz derecede hayati roller üstlendiğini fark edersiniz. Sadece işte bu kanat, bu da gövde deyip geçmemeliyiz. Uçuşun gerçekleşmesi için tüm bu devasa bölümlerin o görünmez yükleri doğru bir şekilde paylaşması şart. Mesela kanatlardan gelen kaldırma kuvveti gövdeye çok iyi aktarılmalı. Kuyruk kısmındaki kuvvetler ise uçağı aşırı yormadan dengede tutmalı. Yani asıl mesele parçalar değil, bu parçaların üstlendiği görevlerin kusursuz uyumu. Bakın, gövdenin röntgenine indiğimizde işler gerçekten çok daha ilginçleşiyor. O silindrik gövdeye asıl şeklini veren, içteki gizli dairesel çerçeveleri, bunlara frame diyoruz ve gövde boyunca uzunlamasına uzanarak ekstra sertlik katan o ince kirişleri, yani stringerları görüyorsunuz, değil mi? Muazzam bir mühendislik. Üstelik dış kaplamada öylece duran bir kılıf değil. Yükün bir kısmını bizzat kendisi taşıyor. Düşünsenize, ufak bir göçük veya çatlak sadece kozmetik bir sorun değil. Tüm bu hassas stres dağılımını etkileyebilecek bir durum. Peki ya kanatlar? Kanatlar kesinlikle havayı yaran basit düzlemlerden ibaret değil. İçeride longeron adını verdiğimiz çok sağlam ana yapısal kirişler var. Bir de sinir veya rib dediğimiz o dikey yapılar var ki bunlar kanadın o çok kritik aerodinamik şeklini korumasını sağlıyor. Hepsi bir araya gelip hem uçağı tonlarca ağırlığına rağmen yukarı kaldırıyor hem de uçuş sırasındaki o dehşet verici bükülme kuvvetlerine direniyor. Çoğu zaman uçağa binerken kuyruk kısmına, yani empenaj bölgesine pek dikkat etmeyiz, değil mi? Ama o olmadan istikrarlı bir uçuş kesinlikle imkansız. Beklenmedik türbülanslarda veya keskin dönüşlerde o devasa aerodinamik baskılara dayanabilmek için kuyruğun da inanılmaz derecede sert ve sağlam bir iç iskelete ihtiyacı var. Aksi takdirde uçağı havada düz tutamazdınız. Anatomi turumuzun son durağı iniş takımları. Unutmayın, uçaklar hayatlarının tamamını havada geçirmezler. Biz yolcu kabininde kahvemizi yudumlarken veya süzülüşün tadını çıkarırken, uçağın tam altındaki bu muazzam dinamik yapılar çok zorlu bir göreve hazırlanıyor. İniş anında o tonlarca ağırlığın yarattığı şiddetli darbe kuvvetlerini emmek ve tüm bu stresi yapıya zarar vermeden güvenli bir şekilde uçağın gövdesine dağıtmak zorundalar. Gerçekten inanılmaz bir mühendislik harikası. Üçüncü bölümümüz, görünmez kuvvetlere karşı koymak. Anatomi turu harikaydı. Peki ama tüm bu iskelet, etrafını saran görünmez fiziksel kuvvetlere karşı nasıl ayakta kalıyor? İşte yapısal mühendislerin ve aerodinamik uzmanlarının tam olarak çözmesi gereken bulmaca bu.
Gövdeye etki eden kuvvetleri çok ince hesaplamak zorundalar. Düşünün, basıncın eşit olarak dağıldığı devasa alanlar var. Bir de uçağın manevra yaptığı anlarda oluşan o anlık, inanılmaz tekil yükler var. Uçağın iskeleti, işte bu ikisi arasındaki devasa denge oyunu için tasarlanıyor. Bir uçağın ömrünü gerçekten anlamak istiyorsak ona nelerin yük bindirdiğine bakmalıyız. Havada maruz kaldığı G kuvvetleri veya kabin basıncı gibi uçuş yükleri buzdağının sadece görünen kısmı. Uçağı binlerce uçuş döngüsü boyunca kelimenin tam anlamıyla yaşlandıran asıl şey yerdeki o şiddetli dinamik yükler. Yerde pistte yavaşça ilerlerken bile uçağın maruz kaldığı o yanal kuvvetler iskeletin üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor. Dördüncü bölümümüz, nihai mühendislik uzlaşması. Bütün bu uç kuvvetleri anlattık değil mi? İşte bu bizi havacılığın en temel kuralına, o büyük paradoksa getiriyor. Havacılıkta her kilogram, evet, istisnasız her kilogram çok önemlidir. Eğer bir parça zorlanıyorsa, onu sadece daha kalın veya daha ağır yaparak sorunu çözemezsiniz. Bu işe yaramaz. Çünkü bir uçağın verimli uçabilmesi, yerçekimine kelimenin tam anlamıyla meydan okuyabilmesi için imkansız denecek kadar hafif olması şarttır. Tam da bu yüzden mühendisler ince cidarlı elemanlar dedikleri şeylere, yani aslında mümkün olan en az kalınlığa sahip o incecik profillere güvenirler. Burada amaç maksimum güç ile mutlak minimum kalınlık arasındaki o kusursuz dengeyi yakalamaktır. Bir nevi milimetrik bir cambazlık gösterisi. Aslında bir uçak tasarlamak sürekli bir pazarlık sürecidir. Sürekli bir trade-off ya da ödünleşim diyelim. Sürüklenmeyi azaltmaya çalışırken aynı anda kanadın içine tonlarca yakıtı da sığdırmak zorundasınız. Ya da ağırlığı düşürmeye çalışırken kaldırma kuvvetini en tepeye çıkarmak zorundasınız. Dışarıdan baktığınızda hantal, devasa bir kargo uçağıyla incecik, sesten hızlı bir jet aynı gökyüzünü paylaşsa da iç yapılarının tamamen farklı olmasının tam olarak nedeni işte bu taviz oyunlarıdır. Ve geldik 5. yani son bölümümüze, mutlak güvenlik için tasarım. Bu karmaşık fizik hesaplamaları ve yapısal tavizler bizi en kritik noktaya getiriyor, güvenlik. Havacılık tasarımlarında zorunlu olan çok meşhur bir sayı vardır, 1.5 güvenlik faktörü. Peki bu ne demek? FIA kurallarına göre uçağın iskeleti uçuş sırasında karşılaşabileceği en ekstrem, en yüksek limit yükün tam 1,5 katına, evet 1,5 katına çökmeden veya parçalanmadan dayanabilmelidir. Ama bitmedi, dahası da var. Eğer öyle bir yapısal parçayla uğraşıyorsak ki bu parçanın kopması veya arızalanması tüm uçağın kaybı anlamına gelecek, o zaman iş şansa bırakılmaz. Bu tarz kritik, tekil elemanlarda malzemenin gereken gücü sağladığından %99 olasılıkla ve %95 güven düzeyiyle emin olunması zorunludur. Kesinlikle taviz verilmez. Havacılıktaki uçuşa elverişlilik düzenlemeleri kelimenin tam anlamıyla kılı kırk yarar. Kullanılan malzemenin üretimindeki o ufacık değişkenliklerden tutun da 10.000 metre yüksekteki dondurucu soğuklara ve nem değişimlerine kadar her şey önceden hesaba katılır. Eğer olur da bir parça pes ederse o yükü anında omuzlayacak yedekli yapılar, diğer adıyla redundant sistemler hazırdır. Yani gökyüzündeki güvenliğimiz hiçbir zaman tahminlere dayanmaz, hepsi çok ama çok sıkı hesaplamaların sonucudur. İşin özeti, uçak yapısındaki asıl mühendislik dehası, her şeyi zırh gibi aşılmaz, yok edilemez yapmaya çalışmak değildir. Sonsuz bir dayanıklılık, gerçekçi bir hedef değil zaten. Asıl hedef, sadece gerektiği kadar dayanıklılık ile o inanılmaz hafifliğin buluştuğu o kusursuz denge noktasını, yani bir nevi mühendislik nirvanasını yakalamaktır. Şimdi, tüm bu anlattıklarımdan sonra size bir soru sormak istiyorum. Bir sonraki uçuşunuzda cam kenarından dışarıya doğru baktığınızda sadece katı, sıkıcı bir metal kanat mı göreceksiniz? Yoksa o görünmez kuvvetleri ustalıkla dengeleyen, birbirine bağlı devasa bir lonjeron ve sinir ağı mı? Artık o uçağın sadece devasa bir metal tüp olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Bir sonraki yolculuğunuzda o uca doğru esneyip bükülen kanada alıcı gözüyle bir daha bakın. O pürüzsüz yüzeyin altında etrafınızdaki o akıl almaz fiziksel kuvvetlerle saniye saniye savaşan ve sizi güvenle havada tutan o muhteşem iskeleti hatırlayın. Bu incelememize katıldığınız için teşekkürler. Umarım o devasa makinelerin gökyüzündeki sırlarını çözmek sizin için de benim kadar keyifli olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere.